Yörük Kızının Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Sizlere gözleme tadında ama gözlemeden çok daha kolay yapımı ile kahvaltıda çok nefis giden bir çörek tarifim var. Hamurumuzu hazırlayalım. Bunun için kabımıza 2 adet yumurtayı koyuyorum. Üzerine de sıvıları ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı da süt katıyorum. 1,5 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Bunları güzelce bir çırpıyorum. Üzerine 5-6 dal kadar ince ince kıydığım maydanozları ekliyorum. 2 dal kadar da taze soğan doğradım küçük küçük. Onları ekliyorum. Eğer dereotu seviyorsanız gerçekten çok yakışıyor bu tarife. Ama benim oğlum dereotunu sevmediği için ben katamıyorum. Siz seviyorsanız mutlaka dereotunu da kullanmalısınız. Bir kase kadar rendelediğim kaşar peynirini ekliyorum. İstediğiniz herhangi bir peynir de kullanabilirsiniz. Bu malzemeleri şöyle karıştırıyorum. Üzerine de un eklemeye başlıyorum. Şimdilik 1 su bardağı un kattım. Kıvamına göre daha katabilirim un. Ve 1 paket de kabartma tozu katıyorum. İsterseniz instant mayayla da yapabilirsiniz. Ama benim şu an vaktim kısıtlı olduğu için ben kabartma tozuyla yapmayı tercih ettim. Karıştıralım güzelce. Şu an daha çok cıvık olduğu için un takviyesi yapıyorum. Elimizde toparlayabileceğimiz kıvamda bir hamur olacak. Elimle de toparlamaya başlıyorum. Ben hamurumu güzelce yoğurdum. Şöyle hafifçe ele yapışan, oldukça da yumuşak bir hamur. Ben yaklaşık 3 su bardağı kadar un kullandım. Unu kontrollü kullanmalısınız. Çünkü pişirirken bu sefer çok sert bir kahvaltılığınız olur. Yumuşak olmasını istiyoruz. O yüzden çok fazla un kullanmayalım. Tezgahıma çok az un serptim ve hamurumu tezgaha alıyorum. Hamurumu yuvarlayarak şekil veriyorum. Hamurumu mandalinalar büyüklüğünde kesiyorum. Ve güzelce de yuvarlıyorum. Bezelerimi tabanına sıvı yağ döktüğüm bir tavaya alıyorum. Rahat açılması için sıvı yağda bekleteceğim. İsterseniz bir tava değil de bir tabakta da bekletebilirsiniz. Bezelerimizin daha güzel dinlenmesi için de ortalarına delikler açıyorum. Bunu parmağınızla ya da bir aparatla da yapabilirsiniz. Tavamızın kapağını kapatıyorum ve yaklaşık bir 20 dakika kadar dinlendirmeye bırakıyorum. Ben bezelerimi 20 dakika kadar dinlendirdim. Şöyle kenara alıyorum.
Tezgahımızı biraz sıvı yağ ile yağlayalım. Burada un kullanmayacağız. O yüzden tezgahımıza yapışmasın. 2 tane bezemizi üst üste alıyorum. Bezelerimiz küçük olduğu için çok da küçük bir gözleme tarzı bir şey olsun istemiyorum. Biraz büyük olsun. Şöyle elimizle bastırarak açıyorum. Ne oklava ne merdane hiçbir şey de kullanmıyorum. Gerçekten çok da pratik oluyor. Çok da hızlı olan bir tarif. Hafta sonu kahvaltılarınıza özellikle yapabileceğiniz muhteşem bir lezzet. Bu kadar açmam yeterli. Hemen başka bir tavada pişirmek için alıyorum. Biraz da tavada açıyorum. Pişireceğiniz tavanın granit veya teflon olmasına özen gösterin. Peynir kullandığımız için pişirirken yapışmasın tavaya. Ocağa alıyorum ve gözleme pişirir gibi pişiriyorum. Tavamın altı çok açık değil, çok kısık da değil. Orta ateşte pişiriyorum. Arada kontrol edelim. Peynirli olduğu için çok çabuk kızaracaktır. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızarmış. Hemen çevirdim. Hemen bir servis tabağına alıyorum. Hemen diğer hamurumuzu da tavamıza alıyorum. İki yüzü de şöyle göstereyim. Çok güzel kızarmış. Tavadan alıyorum. Hepsini pişirdim ve servise hazır. İsterseniz üstünü tereyağı ile de yağlayabilirsiniz her birinin. Gerçekten börek tadında muhteşem derecede lezzetli ve çok da pratik gözlemelerimiz oldu. Zamanım yok diyenler için çok pratik bir tarif. Yapmanızı tavsiye ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.